Herkese merhaba. Umarım sağlığınız yerindedir ve hayat güzel bir şekilde akıyordur. Bugün çocuklukta ruhsal yara açan cümle kalıplarından bahsetmek istiyorum. Siz çocukken size söylenmiş olabilir bu kalıplar ya da artık büyümüş anne baba olduysanız farkında olmadan size söylenmiş kalıpları ezberlemiş ve çocuğunuza söylüyor olabilirsiniz ve hiç fark etmeden onun üzerinde travma bırakıyor olabilirsiniz. Ruhsal bir yara açıyor olabilirsiniz. Kendinizi fark etmeniz ve bu sözcükleri değiştirmeniz için ya da anne babanız size karşı kullandıysa bunların sizin üzerinizde oluşturduğu olumsuz etkileri fark etmeniz ve bunlar üzerinde çalışma yapmanız için bundan bahsetmeyi seçtim. Bu kalıplardan bir tanesi çocuğu etiketlemektir. Bunu çok sık, eskiler çok sık yaparlardı. Şimdi de yapan var, duyuyorum. Bazı çalışmalarımda danışanlar da bahsediyorlar. Tıpkı annen gibisin, tıpkı babaannen gibisin, tıpkı halan gibisin gibi çocuğu herhangi birine benzeterek etiketlemek, sen olduğun gibi değilsin ve benim çok da sevmediğim birine benziyorsun şeklinde çocuk üzerinde büyük bir ruhsal yara açar. Eğer böyle bir kalıp kullanıyorsanız bunu kullanmaktan vazgeçin. İkincisi çocuğa yetersizlik yükleyen bir şeydir. Yani sen zaten bunu beceremezsin. Zaten neyi becerdin ki? Çekil ben yaparım. İşte gene yapamadın mı gibi söylediğimiz, yine hiç farkında olmadan söylediğimiz ya da bize anne babalarımızın doğru olmadığını bilmeden sarf ettikleri cümleler üzerimizde yetersizlik hissini bırakmış olabilir. Bunun dışında bazen bedenimizle ilgili tanımlamalar yaparlar bize. İşte bu kara kız, bu çırpı bacaklı, bu kara kuru bir şey zaten. Hatta benim Kara Fatmam diye sevilen bir danışanım bile olmuştu. Bütün bunlar bizim güzel olmadığımıza ve öyle kalacağımıza, kimsenin bizi sevmeyeceğine, kimsenin bizi beğenmeyeceğine dair yanlış bir inanç kalıbı geliştirmemize sebep olur. Eğer size bu tür tanımlamalar yapıldıysa bunları düşünün, yazın ve sizin üzerinizde bıraktığı etki hakkında çalışın. Ve eğer çocuğunuza lütfen farkında olmadan bu tarz kelimeler söylüyorsanız, işte ineze gibisin, hiç yemiyorsun ya da çok yiyorsun, obezsin gibi tanımlamalar yapıyorsanız onları, yaralılığınızı fark edin. Ve lütfen kendinizi, kelimelerinizi değiştirin ve daha uygun bir dil kullanın ki sağlıklı ruhsal sağlığı yerinde olan çocuklar yetiştirebilelim hep birlikte. Bazen çocuk çok küçücük bir yanlış yaptığında, işte ne bileyim bir vazoyu kırdığında ya da bir itiş kakış sırasında bir arkadaşına vurduğunda, yalan söylediğinde sen kötü bir çocuksun etiketlemesi yapar anne baba ona. Bu da çocuk üzerinde ben kötü bir insanım büyüdüğünde bile kendisini bu şekilde tanımlamasına ve kötü olduğu için sürekli suçlu hissetmesine neden olur ki bu da çok yanlış bir kalıptır. Bir diğer yaptığımız bir şey çocuğu olduğu gibi kabul etmemek. Yani her çocuğun yapısı farklıdır. Kimi dışa dönüktür, kimi içe dönüktür, kimi utangaçtır. Diyelim ki utangaç bir çocuktunuz ya da utangaç bir çocuğunuz var. Onu bununla suçlamak, işte çok utangaçsın, çıksana, konuşsana, işte sen de şiir okusana, şöyle yapsana, parmak kaldırsana gibi sürekli onu gayrete getirme çabaları onu ben olduğum gibi kabul edilmiyorum, bende bir yanlış var düşüncesine sevk eder. Halbuki yapısal olarak evet içe dönük olabilir ya da dışa dönük olabilir. Önemli olan çocuğu gözlemlemek ve bu karakterini olduğu gibi kabul etmek ve anne baba olarak ona göre şekil almaktır. Ve siz de bu tarz nedenlerle kabul edilmediyseniz kendinizde bir yanlışlık olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ve bu yanlış zihin kalıbıyla da büyümüş olabilirsiniz. Bu cümle kalıplarının en kötülerinden bir tanesi kıyaslamak. Hep diyoruz ya kendimizi başkalarıyla kıyaslamayalım, kimseyi birbiriyle kıyaslamayalım. İşte o benden daha güzel, o benden daha başarılı, o benden daha zeki gibi şeyler kendimizi kötü hissetmemize sebep olur. Aslında hepimiz tek ve biriciyiz ve olduğumuz gibi güzeliz. Şimdi hayatta bizim için en önemli olan iki kişi anne ya da babamızın bizim üzerimizde bu gibi tanımlamalar yapmış olması. İşte bak komşunun çocuğu nasıl başarılı, ne kadar çalışkan, sen onun gibi değilsin. İşte o yüzü almış sen bir türlü alamıyorsun, o zeki sen değilsin gibi bir takım kıyaslama cümleleri çocukların üzerinde gerçekten onulmaz ruhsal yaralar açar. Çok önemli bir cümle daha. Senin için hayatımı feda ettim. Sen benim her şeyimsin gibi cümleler kullanmak çocuğa karşı. Dediğim gibi eğer size karşı da kullanıldıysa bu sefer şöyle yapıyorsunuz. Ömrünüzü
İşte annem benim için her şeyini feda etti. Annem sadece benim için yaşadı. Ben de şimdi onu mutlu etmeliyim gibi. Kendi hayatınızı bırakıp sadece onu mutlu etmek için doğmuşsunuz gibi bir gayret içine giriyorsunuz. Lütfen eğer böyle bir yaşamınız varsa bunu da fark edin. Bu hayata kendiniz için yaşamak için geldiniz ve siz çok değerlisiniz. Herkes kendi mutluluğundan sorumludur. Yani bir kişi, bu annemiz olabilir, babamız olabilir, herhangi bir kişi olabilir. Mutlu ya da mutsuzsa onun mutlu ya da mutsuz olmasından biz sorumlu değiliz. Biz kimseyi mutlu etme görevlisi değiliz kendimizden başka. Çünkü mutluluk ya da mutsuzluk bir seçimdir. O kişi eğer mutsuzsa mutsuz olmayı seçiyor demektir. Sürekli onu mutsuz edecek olayları düşünüyor, onlar üzerinde kendini yoruyor. İşte geçmiş öyle oldu, benim başıma bunlar geldi gibi kendine acıyor ve o kişinin bu sorununu kendisi çözmesi gerekir. Bizim onu bu ruhsal halden çıkartmak bizim görevimiz değil. Bunu lütfen fark edin ve böyle bir yanlıştaysanız eğer bu yanlışı yapmaktan vazgeçin. Bir diğer önemli cümlede en çok yük yükleyen çocuklara ben senin için boşanmadım. İşte siz varsınız diye boşanmadım, çocuklarım için boşanmadım. Halbuki bir anne baba eğer boşanmamayı tercih ettilerse bu kendi seçimleridir. Yani evlilik çocuklardan önce tahsis edilmiş bir kurumdur ve o kurumun bozulmasının ya da devam etmesinin çocuklarla bir ilgisi yoktur. Yeniden o iki kişinin o duruma karar vermesi gerekir. Bu nedenle çocuklar vardı da boşanmadım aslında sadece sığınılan bir bahanedir. Ben korktum, tek başıma yapamayacağımı düşündüm. İşte burası benim için güvenli alandı. Aslında durmak istemiyordum ama durmayı seçtim. Kişinin bunu kabul etmesi gerekiyor. Bunu çocuğa söylediğiniz zaman ben senin yüzünden boşanmadım dediğiniz zaman çocuğa büyük bir suçluluk duygusu ve yük yüklemiş oluyorsunuz. Ve bu da onda ruhsal yara açmış oluyor. Dilerim bütün anne babalar güzel, olumlu bir dil kullanmayı öğrenirler ve ruhsal açıdan yara almamış çocuklar yetiştiririz hep birlikte. Bugünlük bu kadar olsun. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.